kalplerindeki kini çıkarır atarız. Artık hepsi de kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar. Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. Cennetlik olmuş kişilerin bazıları arasında dünyadayken sürtüşmeler, kavgalar olmuştur. İşte bundan veya çeşitli nedenlerden dolayı kalplerinde kalan bütün kötü duygular silinir. Artık kardeşler olarak sevinç içinde cennette otururlar. Allah'ın lütfuyla cennetliklerin kalpleri tertemiz kılınırken, cehennemliklerin kalpleri ise birbirlerine karşı kin ve nefretle doludur. Cehennemliklerin birbirlerine olan öfkesi. Allah onlara sizden önce geçmiş olan cin ve insan ümmetleri arasında ateşe girin der. Her bir ümmet ateşe girdikçe tabi olduğu dindaşına lanet eder. Hepsi de birbiri ardından orada toplanınca sonrakiler öncekiler için "Ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar. Onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver" derler. Allah da "Hepiniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz" der. Öncekiler de sonrakilere derler ki, "Sizin bizden bir üstünlüğünüz yoktur. Öyleyse siz de kazandıklarınıza karşılık azabı tadın." Ayetler, kendilerini bu akıbete sürükleyenlere karşı kin fışkıran, öfke taşan yüzler çizmektedir. Bu insanlar, ellerinden gelse ötekileri dişleriyle çiğneyecekler, çiğ çiğ yiyeceklerdir. Dünyadayken kimi Allah'ın yolundan gitmeyen atasını takip etmiş, onun ilkesini, yasasını Allah'ın yasasından üstün tutmuş, kimi de Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen kafir yöneticilerin destekleyicisi ve takipçisi olmuştu. Bugünse dünyadayken o çok sevdiklerine büyük bir kin besleyip lanet okurlar. Yüzleri ateşte yanıp çevrildiği gün, "Keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik" derler. Yine onlar derler ki, "Ey Rabbimiz, biz yöneticilerimize, büyüklerimize itaat ettik de onlar bizi doğru yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara azabı 2 kat ver ve onları büyük bir lanete uğrat." Cennetliklerin ailelerine kavuşması. İman edenlere ve zürriyetleri de imanda kendilerine tabi olanlara gelince, biz cennette onların zürriyetlerini kendilerine katarız ve onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kendi kazandığının karşılığını görür. Cennetlik olup da aynı aileden olan kişiler cennette birbirlerine kavuşturulacaklardır. Farklı derecelere sahip olsalar bile Allah lütfuyla aynı aileden olan cennetlikleri bir araya getirecektir. Ayrıca yine Allah'ın bir ikramı olarak cennetlik olanlar artık seçkin bir toplulukla beraberdir. Evet, dünyayı bazen çekilmez kılan inkarcılarla, türlü türlü insanlarla muhatap olmak zorunda kalışımız değil midir? İşte artık bu yaramaz insanlar yoktur orada. Cennetlikler çok değerli bir toplulukla beraberdir artık. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimselerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır. Bu da Allah tarafından bir ikramdır. Her şeyi bilici olarak Allah yeter. Cennetliklere verilen müjdeler. Cennetlikler sevinç içerisinde cennette otururken neşelerine neşe katacak müjdeler alırlar. Bunlardan bazıları şöyledir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cennetliklere cennette şu şekilde nida edileceğini belirtmiştir. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir.
Artık sağlıcakla kalacaksınız. Asla hasta olmayacaksınız. Artık hep yaşayacaksınız. Artık sizler ölümsüzlersiniz. Asla ölmeyeceksiniz. Artık hep genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Artık hep nimetlendirileceksiniz. Hiç sıkıntıya düşmeyeceksiniz. Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Evet, artık ölüm de yoktur. Sonsuz bir yaşam vardır. Ve ölümün artık ebediyen olmayacak olması, cennetlikleri sevince boğarken, cehennemlikleri üzüntüden kahreder. Cennetin gölgesi. Onları koyu gölgeliklere yerleştireceğiz. Cennetlikler, uzun koyu gölgelerde cennetin esintisini teneffüs edip ferahlayacaklardır. Onlar orada rahatlatıcı ve huzur verici şekilde otururlar. Onların etrafındaki hava ılımandır, yumuşaktır, normal bir sıcaklıktadır. Meltemler eser. Orada uzamış gölgeler vardır. Gölgeler sarktı mı, meyveli salkımlar da onların üzerine sarkınca, işte bu hayalin uzanabileceği en zevkli bir istirahat şekli olur. Onlar o halde gölgeliklerde yerleşip rahat edecek ve nimetleneceklerdir. Bu gerçekten yüksek, eşsiz ve benzersiz bir mükafatlandırma şeklidir. Cehennemin gölgesi. Kıyamet günü kafirlere, dünyada yalanlayıp durduğunuz azaba gidin. Gidin 3 kola ayrılan ve gölge gibi görülen cehennem dumanının altına. O gölge yapmadığı gibi ateşin alevinden de koruyamaz. Orada bir gölge vardır. Kara dumandan bir gölge. Boğucu dumanın gölgesi. Şüphe yok ki bu alay ve eğlence manasıyla bir gölgedir. Bir gölge ki ne serinletir ve ne de fayda verir. Hiçbir esintisi ve serinliği olmayan sıcak bir gölge. O aynı zamanda kurudur. Kendisine gelenlere rahatlık ve ferahlık vermez. Şu sıkıntı ve darlık onlara uygun bir cezadır. İnkar edenlerin orada sonsuza dek yüzleri serin bir meltem görmez. Cennetliklerin cehennem ehliyle alay etmesi. Cennetlikler cehennemliklere, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek olarak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek olarak buldunuz mu? Diye seslenirler. Onlar da evet derler. Ve hemen aralarından seslenen biri, Allah'ın laneti, Allah yolundan alıkoyan, onu eğriltmek isteyen ve ahireti inkar eden zalimlerin üzerine olsun diye seslenir. Artık cennet ehli cennete, cehennem ehli de cehenneme yerleşmiştir. Bir de bakıyoruz ki cennetlikler cennetten ötekilere sesleniyorlar. Biz Rabbimizin vaadini bulduk. Siz de buldunuz mu? Bu soruda acı bir alay ve yürek soğutma vardır. Müminler vaadin gerçekleştiğini biliyorlar. Ama bu soru alay. Oradan gelen cevap evet. Zira inkara ve kaçamağa imkan yok. Günah işleyenler, dünyada iman edenlerle alay edip gülüyorlardı. Müminler yanlarından geçtikleri zaman onlar birbirlerine göz kırpıyorlardı. Ailelerine döndükleri zaman da bu yaptıklarından zevk duyarak dönüyorlardı. Onlar müminleri gördükleri zaman işte bunlar sapıklardır diyorlardı. Oysa onlar müminlerin üzerine gözcüler olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de iman edenler kafirlere güleceklerdir.